Ayaklarınızın altındaki toprağa hiç gerçekten kulak verdiniz mi? Şu an, tam bu saniyede, üzerinde durduğunuz zemin sessiz gibi görünüyor olabilir. Ama bazı topraklar vardır, sessiz değildir. Sadece bekler. Binlerce yıl boyunca içine hapsedilmiş nefesleri, bastırılmış korkuları ve unutulması istenmiş ritüelleri saklar. Anadolu'nun ortasında, Konya Ovası'nın kalbinde yükselen sıradan görünümlü bir tepe de onlardan biridir. Çatalhöyük. Dışarıdan bakıldığında rüzgarın ve zamanın şekillendirdiği masum bir toprak yığını gibi duran bu yükselti, aslında insanlığın en eski yerleşimlerinden birini gizler. Ancak burası, alıştığımız anlamda bir şehir değildir. Burada sokak yoktur, kapı yoktur, pencere yoktur. Evler birbirine yapışık, insanlar gökyüzünden içeri girip çıkar. Ve en önemlisi, yaşayanlarla ölüler arasında net bir sınır yoktur. 1960'lı yıllarda kazılar başladığında, arkeologlar sadece duvarlar ve ocaklar bulmadı. Evlerin tabanlarının hemen altında, gündelik hayatın tam altına gömülmüş iskeletler ortaya çıktı. Yatakların altında, oturulan platformların içinde, çocukların oynadığı alanların tam dibinde. Bu insanlar atalarını uzağa göndermemişti. Onları yanlarında tutmuşlardı. Her nefesi birlikte alacak kadar yakınlarında. Kazı ilerledikçe bazı evlerin tabanlarında tek bir gömü değil, üst üste yığılmış onlarca iskelet olduğu anlaşıldı. Sanki gömülmekten çok bastırılmışlardı. Sanki aşağıda kalmaları gereken bir şey vardı ve bu kemikler onun üzerine ağırlık olsun diye konmuştu. Aynı evlerin duvarlarında kat kat sıva izleri bulunuyordu. Aylar, belki haftalar arayla yenilenmiş kalın tabakalar. Duvarlar neden bu kadar sık kapatılmıştı? Hangi sızıntıdan, hangi fısıltıdan korunmak istiyorlardı? Geceleri herkes kendi hücresine çekildiğinde, merdivenler yukarı alındığında ve çatılardaki delikler kapandığında, aşağıda kalan karanlık sadece fiziksel değildi. Rutubet, yanık kerpiç ve kireç kokusuna insanın zihnini kemiren bir huzursuzluk eşlik ediyordu. Burada uyumak, yalnız uyumak değildi. Çünkü birkaç santimetre aşağıda başka bir zamanın insanları hala aynı mekanı paylaşıyordu. Yıllar sonra ortaya çıkarılan başsız iskeletler ve evlerin içinde saklanmış kafatasları bu ortak yaşamın masum bir atalara saygı geleneğinden fazlası olabileceğini düşündürdü. Duvar resimlerindeki akbabalar ve başsız bedenler ise bu şüphenin görsel bir itirafı gibiydi. Tüm bunlar akademik raporlara girdi, makalelere yazıldı. Ama bir şey vardı ki hiçbir zaman resmi kayıtlara geçmedi. Çünkü bazı hikayeler vardır, kağıda değil sadece fısıltıya dayanır. Çatalhöyük'ün o meşhur duvar resimlerine bakıldığında akbabaların etrafını sardığı başsız gövdeler görülür. Bu resimler bir töreni mi anlatıyordu, yoksa bir uyarıyı mı? Ovanın sessizliği bu sorunun cevabını toprağın en derin katmanlarında saklamaya devam ediyor. Ancak kazı dosyalarına girmeyen, sadece akşam yemeklerinde fısıltıyla konuşulan bir olay var ki, o gece orada olan herkesin zihninde silinmez bir iz bıraktı. O gece, Çatalhöyük'te yaşananlar ne bir akademik rapora sığdı, ne de bir fırçanın ucundaki tozla silinebildi. Toprağın altından çıkarılan şeyin sadece kemik olmadığını anladığımız o an, ovanın sessizliği bile şekil değiştirdi. 1990'ların ortasında kazı sezonunun en hararetli dönemlerinden biri yaşanırken, Güney Açması olarak bilinen bölgede çalışan bir arkeolog grubunun başına gelenler, resmi raporların satır aralarında sadece teknik bir aksaklık gibi geçiştirildi. Ancak o gece alanda nöbetçi olan yerel bekçilerin ve işçilerin hafızasında bu olay bambaşka bir iz bıraktı. Kazı ekibi, taban seviyesinin yaklaşık 2 metre altına indiğinde, daha önce rastlanmamış türden aşırı kalın bir sıva tabakasıyla karşılaştı. Bu sıva, sanki altındaki bir şeyi sadece saklamak için değil, oraya mühürlemek için defalarca kat kat sürülmüştü. Gece yarısına doğru, ovanın o meşhur pusu çöktüğünde, kazı evindeki jeneratörlerin uğultusu aniden kesildi. Sessizlik, Çatalhöyük'te bir ses gibi duyulur. Ağır, yoğun ve kulakları basınçla dolduran bir sessizlik.
O gece, kazı alanının derinliklerinden gelen o tıkıhtı sesi bu kez sadece bir varsayım değildi. Nöbetçi kulübesinde oturan iki köylü, açık alandaki naylon brandaların altından sanki birileri içeride çıplak ayakla hızlı hızlı koşuyormuş gibi bir ses duydular. Sesler, yeni açılan o mühürlü tabanın tam üzerinden geliyordu. El fenerlerini o yöne çevirdiklerinde, ışığın ulaştığı noktada hiçbir şey yoktu. Sadece kerpiç tozunun havada asılı kalan o tuhaf gri rengi vardı. Ertesi sabah ekibin başına gelen ise daha sarsıcıydı. Mühürlü tabanı kırmaya başladıklarında toprağın altından yayılan koku binlerce yıllık bir mezardan beklenecek o klasik çürüme kokusu değildi. Keskin, geniz yakan ve sanki yanmış bir etin üzerine dökülmüş taze sütü andıran, mide bulandırıcı bir koku yayıldı tüm çukura. İşçilerden biri kazmayı vurduğu an elinin titrediğini ve toprağın sıcak olduğunu iddia ederek alanı terk etti. O gün çıkarılan iskelet alışılmışın dışındaydı. İskeletin kemikleri normal bir insan anatomisine uymayacak kadar iç içe geçmiş, sanki bir başkasıyla birleşmeye çalışırken o halde taşlaşmıştı. Daha da garibi, kafatası eksikti. Ama boyun omurlarının bittiği yerde obsidyen taşından yapılmış, avuç içi kadar keskin bir ayna duruyordu. Çatalhöyük insanı obsidyeni ayna olarak kullanırdı, evet, ama bu ayna, ölünün yüzünün olması gereken yere, yansıtıcı yüzeyi aşağıya, toprağa bakacak şekilde yerleştirilmişti. Arkeologlar aynayı kaldırdığında, altındaki toprağın üzerinde sanki bir saniye önce oradan çekilmiş bir yüzün izi varmış gibi hafif bir çukurluk görürdü. Rüzgar o an şiddetini artırdı ve kazı alanındaki toz bulutu o çukurun içini bir anda doldurdu. O günden sonra o evin bulunduğu bölgede çalışan bazı öğrencilerde açıklanamayan bir huzursuzluk baş gösterdi. Hepsi aynı şeyi tarif ediyordu. Gece uyurken odalarının tavanında o dar giriş deliğinden birinin aşağıya baktığını hissediyorlardı. Oysa kaldıkları yer modern bir binaydı. Tavanlarında delik falan yoktu. Ama o his sanki genetik bir hafızadan hortlamış gibi onları 10.000 yıl önceki o klostrofobik odaların içine hapsediyordu. Yerel halktan bir yaşlı bu durumu şöyle özetlemişti. Toprağa çok derinden eşelerseniz sadece ölüleri değil, onların korkularını da uyandırırsınız. Onlar o delikleri sadece dışarıdaki yırtıcılardan korunmak için yapmadılar. İçerideki bir şeyi dışarı salmamak için de o damlarda yaşadılar. Kazı Başkanı Ian Hodder'ın günlüklerinde geçen kısa bir not bu atmosferi daha da ağırlaştırır. Bazen bu evlerin içine girdiğimde zamanın lineer akmadığını, 10.000 yıl önceki o yoğun yaşam enerjisinin hala duvarların arasında sıkışmış kaldığımı hissediyorum. Sanki biz burada sadece geçmişi araştırmıyoruz, onlar da bizi izliyor. Peki ya o obsidyen aynanın altındaki o iz? Rüzgarın o izi sildiğini düşünse de, o gece kazı evinde aynaya bakan genç bir asistanın gördüğü şey literatüre asla girmedi. Aynanın karanlık, camsı yüzünde kendi yansımasını değil de kerpiç bir duvarın önünde çömelmiş, ağzı olmayan bir figürün yansımasını gördüğünü iddia ederek istifa ettiğinde, Çatalhöyük'ün sadece bir şehir değil, bir hapishane olduğu fikri ilk kez o fısıltılarda dolaşmaya başladı. O geceden sonra kazı alanının o bölümü neden alelacele kapatıldı ve üzerine neden bir daha hiç kimse kazma vurulmadı? Asistanın o gece obsidyen aynanın derinliğinde karşılaştığı şey sadece bir sanrı değil, Çatalhöyük'ün 10.000 yıllık sessizliğinin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Odasında bıraktığı o son not, binlerce yıllık ana tanrıça kültünün ardındaki o karanlık ve bedelsiz olmayan alışverişin ilk sarsıcı itirafıydı. O istifa eden asistanın odasındaki o küçük çalışma masasında bıraktığı not defterinin kenarında düştüğü tek bir cümle vardı. Yansıma bana ait değil ama gözler benimkiler. Bu cümle, Çatalhöyük'ün o meşhur ana tanrıça figürünlerinin heybetli ve doğurgan imajının arkasındaki sessiz gerçeğe açılan bir kapı gibiydi. 1960'larda bulunan o meşhur pişmiş toprak kadın figürü, leopar koltuklarında otururken sadece bereketi simgelemiyordu. O, toprağın altındaki o muazzam kalabalığı kontrol altında tutan, onların sessizliğini mühürleyen bir gardiyanın suretiydi belki de.
Kazı alanının kapatılan o bölümünde, asistanın aynada gördüğü o ağızsız figürün izi, yerel anlatılarda susuzların şehri olarak bilinen bir efsaneyle birleşir. Konya Ovası'nın o uçsuz bucaksız düzlüğünde, rüzgarın sert estiği gecelerde toprağın altından gelen o ritmik tıkırtıların aslında bir lisan olduğu iddia edilir. Ama bu, kelimelerle değil, kemiklerin birbirine çarpmasıyla oluşan bir lisan. Çatalhöyük'teki evlerin duvarlarına çizilen o devasa kırmızı boyalı elleri hatırlayın. O eller sanki bir şeyi selamlamak için değil, bir şeyi itmek, bir sınır çizmek için oradaymış gibi dururlar. 2000'li yılların başında o mühürlü evin birkaç metre uzağında yapılan başka bir sondaj çalışmasında bir evin içindeki ocağın tam altına gizlenmiş, küçük, kilden yapılmış bir kap bulundu. Kabın içinde ne bir takı vardı ne de kıymetli bir eşya. Sadece bir çocuğun süt dişleri ve kurumuş bir tutam saç. Ama asıl tuhaflık şuydu. Dişlerin üzerindeki mikro aşınmalar, bu dişlerin bir şeye sürtülerek değil, sanki çok sert bir yüzeyi çiğnemeye çalışarak aşındığını gösteriyordu. Kerpiç tozunu mu, yoksa ocağın o sıcak taşlarını mı? O günlerde alanda çalışan bir işçi, akşam üzeri güneş alçalırken, kazılan çukurun dibinde bir karaltı gördüğünü yemin ederek anlatıyordu. Karaltı hareket etmiyordu. Sadece orada, ocağın yanında, sanki binlerce yıldır oradan hiç ayrılmamış gibi çömelmiş bekliyordu. İşçi, elindeki fırçayı oraya fırlattığında, karaltı dağılmamış, aksine tozun ve toprağın içine doğru süzülüp gitmişti. O akşam, işçi evine döndüğünde aynaya bakamadı. Çünkü yüzünde, o asistanın tarif ettiği o boşluk hissini, o yansımasızlığı hissetmeye başlamıştı. Çatalhöyük'te insanlar neden hiçbir zaman evlerinin kapılarını yan tarafa yapmadılar? Neden hep o tehlikeli dik merdivenlerle çatıdan inip çıktılar? Klasik arkeoloji bunu savunma mekanizması olarak açıklar. Ancak yerel hafızanın o puslu derinliklerinde başka bir ihtimal daha yankılanır. Aşağıdakilerin, yani o tabanların altında yatanların yukarıya çıkmalarını zorlaştırmak için. Eğer bir kapı olsaydı, o ince sıva tabakasının altındaki huzursuzluk geceleri ovaya sızabilirdi. Ama yukarıdan giriş bir mühür gibiydi. Çatıdan inen merdiven çekildiğinde, yukarıdaki dünya ile aşağıdaki o karanlık hücre arasındaki bağ tamamen kopardı. Peki ya o meşhur duvar resimlerindeki akbabalar? İskeletlerin üzerindeki etlerin temizlenmesi için gökyüzünden gelen bu kuşlar bir temizlik ritüeli miydi, yoksa bir tür ruh transferi mi? Bazı iskeletlerin kaburgalarında bulunan ve metal olmayan keskin bir aletle yapılmış çizikler, bu işlemin sadece kuşlara bırakılmadığını gösteriyor. Biri, o kemikleri etten ayırırken sanki bir şeyi kazıyarak çıkarmaya çalışmıştı. Ruhun kemikte saklı olduğu inancı, 10.000 yıl önceki o karanlık odalarda bir saplantı mıydı? Gece yarısı, kazı evinin revirinde yatan o asistanın sayıklamaları o sessizliği delip geçiyordu. "Onlar gitmiyor," diyordu kısık bir sesle. "Onlar sadece tabanın altına saklanıyor. Biz bastıkça onlar daha da derine kaçıyor ama gözleri hep yukarıda, o dar delikte." Ovanın o kadim sessizliği sadece bir boşluk değil, bir birikimdir. Çatalhöyük'te toprağa basarken hissettiğiniz o tuhaf esneklik, altınızda yatan binlerce iskeletin ve onların hiç anlatılmamış hikayelerinin ağırlığıdır. O obsidyen aynanın sadece bir yansıtıcı değil, bir tür eşik olduğunu, toprağın sıcaklığının neden mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve binlerce yıl önce o evlerde yaşayanların neden hiçbir zaman birbirlerinin yüzüne bakarak yemek yemediklerini göreceğiz. O kutu, kazı evinin en alt katında, güneş ışığının sızmadığı o nemli bodrumda duruyordu. Metal bir muhafazanın içinde, kadife bir beze sarılmış o küçük obsidyen parçası, sıradan bir taş değildi bu. Asistanın istifasından sonra odasında bulunan bu parça, üzerine dokunan her arkeologda aynı mide bulantısını ve zamansızlık hissini tetikliyordu. Kutunun kapağını kapatsanız bile, o odada dururken birinin size çok yakından, tam ensenizden baktığı hissinden kurtulamıyordunuz. Laboratuvar sonuçları geldiğinde, o küçük obsidyen aynanın yüzeyinde organik bir kalıntıya rastlandı. Ama bu ne bir kan lekesiydi, ne de binlerce yıllık bir deri parçası. Analizler, taşın gözeneklerine işlemiş olan maddenin yoğun miktarda insan gözyaşı ve kükürt karışımı olduğunu gösteriyordu.
Sanki birileri asırlar boyunca o aynaya bakıp ağlamış ve o keder taşın volkanik yapısıyla bütünleşmişti. Ovanın köylerinde, özellikle de Çatalhöyük'ün gölgesinin düştüğü küçük köyde, yaşlılar bu taşı gördüklerinde yüzlerini çevirirler, onların anlatısında bu kara taşlar yerin altındaki güneşler olarak adlandırılır. İnanca göre Çatalhöyük halkı ölülerini toprağın altına gömdüğünde, onların karanlıkta yollarını bulabilmeleri için göğüs kafeslerinin üzerine bu taşlardan birer tane bırakırlarmış. Ancak bu taşlar bir ışık kaynağı değil, birer emicidir. Dışarıdaki tüm huzuru emer ve içerideki karanlığı besler. 1960'lardaki ilk kazılarda James Mellart'ın ekibinden bir teknisyenin günlüğüne düştüğü o gizli not, bugün hala kütüphanelerin tozlu raflarında bir sır gibi saklanır. Notta şöyle yazar: "Bugün 13. binada batı duvarının arkasında gizli bir bölme bulduk. Bölme boştu. Ancak duvarın iç kısmında tırnaklarla kazınmış yüzlerce küçük çentik vardı. Çentikler düzenliydi. Sanki birileri aşağıda geçen günleri sayıyordu. Ama bu evde yaşayanlar zaten yukarıdaydı. Yoksa biz öyle mi sanıyorduk?" Geceleri kazı alanında yükselen o tuhaf sis, ovanın diğer yerlerinden farklıdır. Bu sis, topraktan yukarı doğru, sanki binlerce ağızdan çıkan sıcak bir nefes gibi yükselir. 2010'lu yılların başında gece görüş kameralarıyla yapılan bir test sırasında boş kazı çukurlarının içinde ısı kaynakları tespit edildi. Ortada ne bir insan vardı ne de bir hayvan. Ama termal ekranlarda tam da iskeletlerin bulunduğu o platformların üzerinde insan formuna benzeyen yoğun bir sıcaklık kümesi görünüyordu. Sanki toprak kendisine emanet edilen o bedenleri hiçbir zaman tam anlamıyla soğutmamıştı. O asistanın son gecesinde yanındaki arkadaşına fısıldadığı o sözler şimdi daha anlamlı hale geliyor. "Onlar ölmedi," demişti. "Onlar sadece hareket etmeyi bıraktılar. Bir binanın kolonları gibi bu şehrin temelini oluşturuyorlar. Eğer onları oradan çıkarırsak üzerimize bastığımız bu dünya çöker." Belki de bu yüzden Çatalhöyük'teki her yeni katman bir öncekinin tam üzerine inşa edilmişti. İnsanlar aşağıdakinden kaçmak için değil, onu aşağıda tutmak için üzerine yeni bir kat çıkıyorlardı. Her kat bir mühür, her sıva bir sessizlikti. Çatalhöyük'ün o ünlü ana tanrıça heykelciklerine tekrar bakın. O heybetli kadınların yanlarında duran leoparlar sadece güç sembolü müydü? Yoksa onlar gece olduğunda damların üzerinde yürüyen ve o dar deliklerden aşağı sızmaya çalışan şeyleri durduran bekçiler miydi? Bölge halkı hala kapı eşiklerine bıçak bırakır veya pencerelerinin kenarına bir parça kara taş koyar. Nedenini sorduğunuzda ise sadece "eskilerden kalma bir adet" derler. Ama gözlerindeki o saklı korku 10.000 yıllık bir mirasın sessiz çığlığıdır. Asistanın bıraktığı o obsidyen parçası bugün müzenin deposunda kurşun bir muhafazanın içinde tutuluyor. Müze görevlilerinden biri temizlik yaparken o aynaya yanlışlıkla baktığında kendi yüzünü değil, arkasında duran ve tavanın karanlığına doğru uzanan o uzun, kerpiç renkli parmakları gördüğünü iddia ettiğinden beri o depoya kimse tek başına girmiyor. Ovanın rüzgarı tekrar esmeye başladı. Kerpiç duvarların arasındaki o dar koridorlarda rüzgarın sesi birinin adını fısıldıyormuş gibi yankılanıyor. Çatalhöyük sadece bir arkeolojik alan değil, o insanlığın ilk ve en büyük toplu korkusunun üzerine inşa edilmiş bir anıt. O duvar resimlerinde neden hiç güneşin olmadığını ve Çatalhöyük halkının geceye neden bu kadar çok isim verdiğini göreceğiz. Çatalhöyük duvarlarındaki o sahneler, binlerce yıl boyunca birer sanatsal ifade olarak yorumlandı. Ancak o resimlere daha yakından, bir fenerin titrek ışığı altında baktığınızda, bir şeyin eksik olduğunu fark edersiniz. Gökyüzü. 10.000 yıl öncesinin bu insanları, etraflarındaki uçsuz bucaksız Konya Ovası'nı, tepelerindeki devasa yıldız kümesini ya da hayat veren güneşi resmetmediler. Onların fırçalarından çıkan her çizgi, ya toprağın derinliklerine ya da o dar, penceresiz odaların içindeki karanlığa aitti. Bölgedeki sözlü tarih anlatılarında, Çatalhöyük halkının güneşten saklananlar olduğuna dair silik bir iz vardır. Akademik kayıtlar bu insanların tarım yaptıklarını ve dış dünyayla bağ kurduklarını söylese de mimari bir gerçek bu bilgiyle çelişir.
Şehirde sokak yoktu. İnsanlar bir yerden bir yere gitmek için bile açık havaya çıkmak yerine birbirine yapışık damların üzerinde bir tür kolektif hapis hayatı yaşıyorlardı. Bu sadece vahşi hayvanlardan korunma içgüdüsüyle açıklanamayacak kadar ileri düzeyde bir yalıtımdı. Sanki açık havada, doğrudan gökyüzünün altında olmak onlar için bir tür savunmasızlık, bir tür görünme korkusuydu. 1990'lardaki kazılarda bir evin duvarının içindeki kerpiçlerin arasına sıkıştırılmış, yanmış kemiklerden yapılmış küçük düdükler bulundu. Bu düdükler üflendiğinde insan kulağının tam olarak algılayamadığı ama köpeklerin ve bölgedeki çakalların ulumasına neden olan çok düşük frekanslı bir ses yayıyordu. Bu sessiz düdüklerin ne için kullanıldığına dair yürütülen teorilerden biri tüyler ürperticidir. Bu ses, içerideki sessizliği korumak ve dışarıdaki o tanımlanamayan varlıkları uzak tutmak için kullanılan bir tür frekans bariyeriydi. Ovanın derinliklerinde, bugün bile köylülerin yel kayası dedikleri bir mevkide, eski bir taş ocağının kalıntıları bulunur. Çatalhöyük'e getirilen bazı devasa taşların buradan taşındığı bilinir. Ancak buradaki taşların üzerinde insan elinden çıkma ama hiçbir dile benzemeyen işaretler vardır. Yerel bir efsaneye göre bu işaretler gecenin isimleridir. Çatalhöyük halkı gecenin her saatine farklı bir varlığın adını vermişti. Ve o saat gelip çattığında o ismi anmak yasaktı. Eğer birisi yanlışlıkla o ismi fısıldarsa yerin altındaki susuzların uyanacağına ve o evin tabanındaki sıvanın çatlayacağına inanılırdı. Kazı notlarında geçen ancak pek üzerinde durulmayan bir detay vardır. Bazı iskeletlerin parmak uçları kemiklere kadar aşınmış haldedir. Bu aşınma bir çalışma sonucu değil, sanki o kişi hayattayken saatlerce, günlerce kerpiç duvarları tırmalamış gibi görünmektedir. Mezarların evin içinde, yatağın tam altında olması, bu insanların ölüleriyle olan bağını sadece sevgiyle açıklamaz. Bu bir tür nöbet sistemidir. Ölü, toprağın altında durarak, oradan gelebilecek daha büyük bir karanlığa karşı bir tür tampon görevi görüyordu. Bir akşamüstü, güneşin ovayı kana buladığı o saatlerde, kazı alanının batı kısmında çalışan bir arkeolog, kulaklığındaki müziğin aniden kesildiğini ve yerine çok derinden gelen ritmik bir nefes sesinin dolduğunu rapor etmişti. Ses o kadar yakındı ki, arkeolog bir an için hemen arkasında birinin durduğunu sanmıştı. Ama arkası, binlerce yıldır kimsenin girmediği mühürlü bir odaydı. O gece yapılan ölçümlerde, o mühürlü odanın içindeki hava sıcaklığının dışarıdaki dondurucu ayaza rağmen 30 dereceye kadar yükseldiği görüldü. Oda açıldığındaysa tamamen boştu. Sadece orta yerde, tozların içinde, henüz yeni bırakılmış gibi duran tek bir çıplak ayak izi vardı. İz, normal bir insana aitti ama 5 yerine 7 ayak parmağına sahipti. Çatalhöyük'ün ana tanrıça kültü, belki de bu 7 parmaklı izlerin, o mühürlü odaların ve duvarların ardındaki sessizliğin sonucudur. Kadın, hayatı verendi ama aynı zamanda ölümü ve karanlığı toprağın altında tutan mühürdü. Heykelciklerin o kadar iri ve ağır yapılmasının sebebi belki de budur. Yerinde durması ve altındaki şeyi bastırması için. Ovanın üzerinde rüzgar dindiğinde, toprağın altından gelen o meşhur tıkırtı tekrar başlar. Bu sefer daha yakın. Sanki tam ayaklarınızın altında. Çatalhöyük halkı neden 10.000 yıl önce burayı aniden terk edip gitti? Neden evlerini ateşe verip, her şeyi ama her şeyi toprağa gömerek arkalarına bile bakmadan kaçtılar? O büyük yangının sırrını ve kaçanların arkalarında bıraktığı o son evi göreceğiz. Milattan önce 5700 civarında, Çatalhöyük'ün o sıkışık ve katmanlı yaşamı, aniden, hiçbir dış saldırı veya doğal afet emaresi olmaksızın sona erdi. Arkeolojik kayıtlar, şehrin sakinlerinin gitmeden önce tuhaf bir ritüel gerçekleştirdiğini gösteriyor. Şehri yakmak. Ancak bu, bir düşmanın evi ateşe vermesi gibi değildi. İnsanlar evlerinin içine en değerli eşyalarını, o meşhur obsidyen aynalarını, kemik aletlerini ve hatta bazen atalarının kafa taslarını özenle yerleştirmiş, ardından çatılardaki o dar deliklerden içeriye tonlarca kerpiç ve toprak doldurmuşlardı. En sonunda ise
tüm şehri devasa bir fırına çevirircesine ateşe vermişlerdi. Bu planlı yangın, uzmanlar tarafından temizlik veya sterilizasyon olarak yorumlansa da, ovadaki eski anlatılar başka bir ihtimalin altını çizer. Derler ki, Çatalhöyük halkı artık toprağın altındaki o yoğunluğu, o susuzların baskısını daha fazla taşıyamaz hale gelmişti. Sıva katmanları artık fısıltıları örtmüyor, çatılardaki delikler gece gelen o ağır nefesleri engellemiyordu. Şehri yakmak bir veda değil, bir imha girişimiydi. Altlarındaki o devasa sessizliği, kerpiçleri pişirerek taşlaştırmak ve sonsuza dek oraya hapsetmek istediler. Ancak kazılar sırasında bulunan son ev, bu kaçışın pek de başarılı olmadığını kanıtlar niteliktedir. Höyüğün en üst katmanında, diğerlerinden yalıtılmış halde duran bu ev, yangından kurtulmuş tek mekandı. Kapısı olmayan duvarlarında, daha önce hiçbir evde görülmemiş bir tasvir bulundu. İnsan yüzlü ama gövdesi olmayan, sadece upuzun parmakları olan onlarca figür, evin tavanına doğru tırmanırken resmedilmişti. Bu figürlerin hepsinin gözleri, evin tam ortasındaki ocağa bakıyordu. 2018 yılında, bu son evin tabanında çalışma yapan bir jeofizik mühendisi, yer radarı yani GPR verilerinde açıklanamayan bir anomali fark etti. Toprağın altında, yaklaşık 10 metre derinlikte, kusursuz bir daire çizen boşluklar silsilesi vardı. Bu boşluklar ne bir odaydı ne de bir mezar. Sanki bir şey, toprağın altında devasa bir çark gibi dönüyordu. Mühendis cihazın ekranındaki verileri kontrol ederken, kulaklığında bir parazit duydu. Bu parazit, binlerce yıl önceki o yanık kemik düdüklerin çıkardığı frekansla birebir aynıydı. O günden sonra mühendis işini bıraktı ve Konya'nın uzak bir köyüne yerleşerek bir daha asla kapalı alanlarda uyuyamadı. Kazı alanının çevresindeki köylüler, özellikle hasat zamanı akşamları, höyüğün üzerinden göğe yükselen o soğut buharın içinde bazı karaltıların seçildiğini söylerler. Bu karaltılar ne hayvana benzer ne de insana. Onlar, Çatalhöyük'ün o dar labirentlerinden kurtulmayı başaramamış, kerpiçle taşlaşmış o kadim korkunun gölgeleridir. Bir köylünün ifadesiyle, toprak bazen yutamadığını geri kusar. Çatalhöyük, yutamadığı bir şeyi 10.000 yıldır çiğnemeye devam ediyor. Asistanın bıraktığı o obsidyen aynanın sırrı da burada gizli olabilir. Aynalar yansıtmaz, sadece hapseder. Belki de o insanlar, kendi suretlerini o taşlara hapsettiler ki, aşağıdakiler yukarı çıktığında, karşılarında kendilerini değil, yaşayanların o taşlaşmış korkusunu bulsunlar. Ama ayna kırıldığında veya ışık doğru açıyla düşmediğinde, içindeki o eski kiracıların dışarı sızmayacağının garantisini kim verebilir? Bugün Çatalhöyük'e gidip o kerpiç duvarların arasında durduğunuzda, aslında 10.000 yıllık bir mührün üzerinde yürüdüğünüzü unutmayın. Ayaklarınızın altındaki o esneklik sadece toprak değildir. O, binlerce ruhun, binlerce korkunun ve hiç susmayan bir geçmişin katmanlaşmış halidir. Rüzgar dindiğinde ve turist kafileleri çekildiğinde duyduğunuz o tıkırtı, o, duvarları tırmalayanların değil, bizzat duvarların kendisinin size bir şey anlatma çabasıdır. Çatalhöyük'ün sessizliği bir cevap değildir. O, sorulmaya korkulan bir sorunun en derin yankısıdır. O son evin altındaki boşluktan çıkarılan tek bir eşyanın neden hala hiçbir müzede sergilenemediğini göreceğiz. O sergilenemeyen eşya, müze envanter kayıtlarına sadece Buluntu No 74B olarak geçti. 1970'lerin ortasında, kazı ekibinin son ev olarak adlandırdığı o yalıtılmış yapının en alt tabakasında, ocağın tam altına dikey olarak saplanmış halde bulundu. Bu, yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda, insan uyluk kemiğinden uyulmuş, ancak yüzeyi tamamen siyah, camımsı bir maddeyle kaplanmış bir asaydı. Asıl kan dondurucu olan, asanın üzerinde işlenmiş olan detaylardı. Kemik, sanki henüz canlıyken şekillendirilmiş gibi tuhaf bir kıvrıma sahipti. Ve üzerindeki siyah kaplama, laboratuvar ortamında incelendiğinde, ne obsidyen ne de o dönemde bilinen herhangi bir reçine ile eşleşti.
Bu madde ışığı yansıtmıyor. Aksine çevresindeki ışığı içine çekiyordu. Asayı bulan işçi, nesneyi eline aldığı an, parmak uçlarından başlayan ve saniyeler içinde tüm vücudunu saran bir uyuşuklukla yere yığıldı. İşçi hastaneye kaldırıldığında, vücut ısısının 32 dereceye düştüğü ve bilincinin kapalı olduğu görüldü. Sayıkladığı tek şey ise şuydu: aşağıda. Hepsi hala ayakta bekliyor. Müze deposunun en karanlık köşesinde, özel bir kasada tutulan bu asa, zamanla personelin arasında nefes alan kemik olarak anılmaya başlandı. Depoda gece nöbetine kalan güvenlik görevlileri, asanın olduğu yönden gelen ve metalin metale sürtünmesine benzeyen o tiz sesi defalarca rapor ettiler. Bir gece, güvenlik kameraları odayı kaydederken, asanın içinde bulunduğu kasanın etrafındaki toz tabakasının, sanki birisi asanın üzerine eğilip hafifçe üflemiş gibi düzenli aralıklarla dağıldığı görüldü. Oysa oda tamamen izole edilmişti ve hava akımı olması imkansızdı. Arkeolojik çevrelerde fısıltıyla yayılan bir teoriye göre, bu asa bir hükümranlık sembolü değildi. O, Çatalhöyük halkının şehri yakıp terk etmeden önce oraya bıraktığı bir akort cihazıydı. Şehrin altındaki o devasa sessizliği, o frekansı belirli bir seviyede tutmak için toprağın kalbine saplanmış bir iğne gibiydi. Onu oradan çıkarmak, 10.000 yıllık bir barajın kapaklarını açmakla eşdeğerdi. Ovanın köylerinde yaşayan insanlar, bazı yıllarda toprağın tuzlandığını söylerler. Bu tuzlanma, sadece tarımsal bir sorun değildir. Köylülerin inancına göre, toprak, altındaki o kadim öfkeyi taşıyamadığında, dışarıya beyaz bir kusmuk gibi bu tuzu atar. O yıllarda Çatalhöyük çevresindeki hayvanlar sebepsiz yere kuzeye doğru kaçmaya başlar ve tepenin üzerindeki kuşlar bir anda sessizleşir. Yerel bir çobanın 2020 yılında verdiği ifade bu durumu en sert haliyle özetliyor. Höyük'ün yamacında koyun otlatırken yerin altından bir şarkı duyulur. Ama bu insan şarkısı değil. Bu, binlerce dişin aynı anda birbirine sürtünmesiyle çıkan bir gıcırtıdır. Sanki birileri aşağıda, o yanık kerpicin içinde uyanmak için gün sayıyor. Çatalhöyük'ten çıkarılan her iskelet, her alet ve her duvar resmi, aslında bir yapbozun parçası gibi görünse de, aslında hepsi o devasa mührün birer parçasıydı. Arkeologlar oradan bir parçayı alıp laboratuvara götürdüklerinde, aslında o mührü bilmeden gevşetiyorlar. Müzedeki o asanın neden sergilenmediği sorusunun cevabı belki de çok basit. Çünkü ona bakan herkes, kendi göz bebeklerinin derinliğinde 10.000 yıl önceki o karanlık odayı ve tavanın deliğinden aşağı sarkan o uzun parmaklı gölgeyi görmeye başlıyor. Güneş, Konya Ovası'nın ufkunda kaybolurken, Çatalhöyük'ün kerpiç silüeti sanki devasa bir canlının sırtıymış gibi hafifçe dalgalanır. Ovanın sessizliği artık bir sessizlik değil, bir bekleyiştir. Belki de asistanın o not defterinde yazdığı gibi, bizler sadece bu dünyanın yüzeyindeki ince bir kabukta yaşıyoruz ve aşağıdakiler, o kabuğun çatlaması için 10.000 yıldır aynı ritimle duvarları tırmalıyorlar. Çatalhöyük bittiğini sandığımız yerde başlıyor ve her devam et dediğimizde, o dar merdivenlerden aşağıya, geri dönüşü olmayan o karanlık odaya bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu hikaye, toprağın altında hala ayakta bekleyenlerin sessizliğiyle burada bir düğüm atıyor. Anlatıyı daha derin katmanlara, o asanın dokunduğu diğer yaşamlara mı taşımalıyım, yoksa ovanın bu tekinsiz sessizliğinde mi bırakmalıyız? O gece, Konya'nın üzerine çöken fırtına, alışılagelmiş bir doğa olayı değildi. Gök gürültüsü ovanın düzlüğünde, sanki yerin altından gelen bir patlamaymış gibi yankılanıyor, şimşekler Çatalhöyük'ün silüetini anlık, mor bir ışıkla yırtıyordu. Müze deposundan çıkarılan o kemik asa, kurşun kaplı bir taşıma çantasının içinde, üniversitenin yüksek güvenlikli mikrobiyoloji laboratuvarına getirildiğinde, içerideki dijital saatler tuhaf bir şekilde yavaşlamaya başladı. Laboratuvarın kıdemli genetikçisi Doktor Selen, asayı steril kabinin altına yerleştirdiğinde, asanın üzerindeki o simsiyah, ışığı emen maddenin dokusunda bir hareketlilik fark etti. Bu, gözle görülebilir bir kımıldama değildi. Daha çok madde bir nabız atışı gibi mikroskobik düzeyde genişleyip daralıyordu. Selen, bir lam üzerine aldığı minik örneği elektron mikroskobuna yerleştirdiğinde gördüğü şey karşısında nefesini tuttu. Maddenin içinde hücresel bir yapı yoktu. Ancak
atomik düzeyde birbirine kenetlenmiş ve sürekli yer değiştiren zift karası bir geometrik örüntü vardı. Bu örüntü, Çatalhöyük'ün o meşhur duvar resimlerindeki karmaşık labirent desenleriyle birebir aynıydı. Asıl dehşet verici olan, asanın bulunduğu odadaki sıcaklığın hızla artmaya başlamasıydı. Klimalar en yüksek güçte çalışmasına rağmen asanın etrafındaki hava 40 dereceye fırlamıştı. Doktor Selen'in yardımcısı asaya yaklaşmaya çalıştığında aniden durdu ve boşluğa bakarak fısıldamaya başladı. "Onlar yer değiştirmiyorlar Selen. Onlar sadece bizim gelmemizi beklediler." Yardımcının göz bebekleri o kadar büyümüştü ki gözlerinin akı tamamen kaybolmuş, sanki bakışları o siyah asanın derinliğine hapsolmuştu. O esnada laboratuvarın dışındaki koridorda kameralara yansıyan görüntülerde kimse yoktu ama zemin sanki binlerce çıplak ayak aynı anda yürüyormuş gibi titriyordu. Çatalhöyük'ten yüzlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen laboratuvarın duvarlarında ince çatlaklar belirmeye başladı. Bu çatlakların arasından 10.000 yıl öncesinin o bayatlamış kireç ve yanık kerpiç kokusu sızıyordu. O koku sadece bir koku değil, bir zaman kaymasıydı. Doktor Selen, asayı tekrar çantasına koyup mühürlemeye çalıştı ama elleri titriyordu. Çünkü asanın üzerindeki siyah madde artık camın arkasından ona bakmıyordu. Madde, asanın kemik dokusunun içine sızmış ve onu tamamen simsiyah bir boşluğa dönüştürmüştü. Asayı tutan metal penseler sanki asit dolu bir kuyuya düşmüş gibi erimeye başladı. O an odadaki tüm ışıklar aynı anda patladı ve zifiri karanlığın içinde sadece tek bir ses duyuldu. Bir tırnağın pürüzsüz bir taş yüzeyi ağır ağır kazıma sesi. Sabah olduğunda laboratuvar boşaltılmıştı. Doktor Selen ve yardımcısına dair hiçbir iz bulunamadı. Masanın üzerinde kalan tek şey Doktor Selen'in ses kayıt cihazıydı. Kayıtta sadece 20 saniyelik bir ses vardı. Rüzgar uğultusuna benzer bir gürültünün arasından Doktor Selen'in fısıltısı seçiliyordu. Aşağıdakiler kapıyı açmadı. Biz, yukarıdakiler, kapının kendisiyiz. Her adımımızda mühür çatlıyor. Artık damlarda yürüyecek kimse kalmadı. Buluntu numarası 74B ve ona eşlik eden o karanlık, bugün hiçbir resmi kayıtta görünmüyor. Üniversite yönetimi o geceki olayı trajik bir yangın ve gaz sızıntısı olarak raporladı. Ancak binanın o katı hala mühürlü ve her yıl o fırtınalı gecenin yıl dönümünde laboratuvarın olduğu koridordan çıplak ayak sesleri geldiği söyleniyor. Çatalhöyük, toprağın altına gömülen bir şehir değildir. O, insan zihninin en karanlık katmanlarına kadar uzanan bir köktür. Biz ne kadar derine inersek, o da o kadar yükseğe tırmanır. Ve belki de şu an tam bu satırları okurken ayaklarınızın altındaki zeminin neden o kadar soğuk olduğunu merak etmelisiniz. Anlatı burada bir parantez açıyor. Belki de bu sessizlik gerçekten yaşanmış olanın en sadık kanıtıdır. Başka bir karanlık dosyada buluşana kadar kapılarınızı ve pencerelerinizi değil, zihninizin o dar girişlerini sıkıca kapatın. Çünkü onlar artık tırmalamıyorlar. Onlar zaten içerdeler. Bu anlatı, tıpkı Çatalhöyük'ün binlerce yıl boyunca üzerine yeni katmanlar eklenerek yükselen o devasa höyüğü gibi son sözünü henüz söylemedi. Ancak bir hikayenin bitmesi, gizemin çözüldüğü anlamına gelmez. Aksine, gizemin artık sizinle birlikte yaşadığı anlamına gelir. Höyüğün en alt katmanına ulaştık. Doktor Selen'in laboratuvardaki o son fısıltısı ve ovanın altından gelen o ritmik tükürtüler artık sadece birer hikaye parçası değil, bu topraklara dair duyulan kolektif bir huzursuzluğun yankısıdır.
Çatalhöyük, arkeolojik bir alan olmaktan çıkıp zihnimizin karanlık köşelerine sızan bir eşik haline geldi. Bu noktadan sonra anlatı fiziksel bir metin olarak sona eriyor ancak bıraktığı his o mühürlü odalardaki soğuk hava gibi ensenizde kalmaya devam edecek. Anlatıcı olarak ben bu dosyayı Çatalhöyük'ün o sessiz, kerpiç derinliklerine geri bırakıyorum. Artık ne zaman toprağın derinliklerine dair bir haber okursanız ya da ıssız bir ovanın ortasında rüzgarın sesini dinlerseniz, o dar merdivenlerden aşağı bakan gözleri hatırlayacaksınız. Çatalhöyük dosyası burada mühürlenmiştir. Tekrar görüşmek üzere.